Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o kadar kolay bir tatlı tarifi hazırlayacağız ki kesinlikle hiçbir aşamasında bekleme yapmadan ve tek tek açmakla uğraşmadan hazırlayabileceğimiz bir tatlı tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle tarifimizin yapılışına şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Burada 3,5 bardak şekerim var. Bardak ölçüm 200 miligram. Hemen üzerine 4,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Ve 5-6 damla da limon ilave edip şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Hemen bunu da belirteyim. Eğer tatlınızı çok şekerli seviyorsanız şekerinizi arttırabilirsiniz. Mesela ben 3,5 su bardağı şeker kullandım. Sizler de 4 bardak veya 4,5 su bardağı da şeker kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış şeker miktarınız. Ben ve benim ailem fazla şeker de sevmediğimiz için benim için 3,5 su bardağı şeker yeterli oluyor. Dediğim gibi sizler şekerinizi fazlalaştırabilirsiniz. Evet, yeterli bu kadar. Şekerim eriyene kadar karıştırdım. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha şerbetimi kaynatıp ocağımın altını kapatacağım ve tamamen soğumaya bırakacağım. Evet, şerbetimiz hazır. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Böyle bir cimcik tuz ilave ediyorum kabımın içine. 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm, elma fark etmez. 1 çay bardağı tatlı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdunuzun tatlı olmasına dikkat edin. Ekşi olursa tatlımız ekşi olur. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir tane de yumurta ilave ediyorum. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım unumu almadan önce. Tamam, yeterli bu kadar karıştırdım. Şimdi üzerine 1 çay bardağı da su ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıp unumu ilave edeceğim. Burada 3,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini kullanacağım çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak açma işleminde de hamurumuz o kadar güzel açılır. Şimdi 30 eşit beze haline böleceğim hamurumu. Öncelikle böyle tepsimin altına birazcık nişasta ilave ediyorum. Ve şimdi hamurumu bölüyorum ve bezeler oluşturuyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, 20 eşit beze haline getirdim. 30 eşit beze haline getireceğim demişim. Yanlış söylemişim arkadaşlar. Hamurumuzu 20 eşit beze haline getireceğiz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi yine hamurumu hiç dinlendirmeden açma işlemine başlayacağım. Böyle servis tabağı büyüklüğünde açacağız hamurlarımızı.
Hemen böyle karşıya alıyorum. Hemen üzerine biraz nişasta ilave ediyorum. Yine bir tane bezemi alıyorum ve açıyorum aynı büyüklükte. Yine üzerine alıyorum ve nişasta ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Hamurlarımızın arasına fazla nişasta ilave etmiyoruz. Eğer fazla nişasta ilave edersek ikinci kez açmak istediğimizde hamurumuz zor açılır ve ikincisi de tatlımız piştiğinde tatlımız hamursu olur. Neden tatlımız hamursu olur? İşte nişastamızı fazla kullanırsak hamurumuzun arasında tatlımız piştiğinde hamursu olur. Bunu da belirtmiş olayım. Gördüğünüz gibi yine servis tabağı büyüklüğünde açtım ve üzerine alıyorum. Ve yine nişasta ilave ediyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Onarlı iki grup oluşturacağım hamurumu bilginize. Şimdi hemen böyle diğer hamurumu tepsimin içine alıyorum ve üzerine bir buzluk poşeti kapatacağım kurumaması için. İlk yapmış olduğum hamurumu da alıp açacağım. Açmaya başlayalım. Hemen böyle üzerinden oklavamla bir geçiyorum ki her tarafının eşit olması için. Siz merdane ile de açabilirsiniz. Ben merdane ile açmayı sevmediğim için oklavayla açıyorum. Şimdi tepsimin genişliğinde hamurumu açıp büyüteceğim. Tepsimizin genişliğinden fazla açmayalım ki kenardan parça çıkarmak zorunda kalmayalım arkadaşlar. Açarken dikkat edin. Tepsinizin genişliğinde açın. Hemen tepsimi getirip ölçüyorum. Evet, gördüğünüz gibi tepsimin genişliğinde oldu. Hemen böyle alıyorum ve tepsimin içine ilave ediyorum. Şu şekilde düzleyelim. Gördüğünüz gibi düzledim tepsimin genişliğinde. Şimdi cevizimizi ilave edelim. Burada robottan geçirmiş olduğum 300 gram cevizim var. Hemen böyle eşit olacak şekilde ilave ediyorum. Cevizi sevmiyorsanız Antep fıstığı da kullanabilirsiniz tatlınızda. Hemen böyle dağıtalım. Boşluk kalmasın. Tamam. Şimdi hemen yan tarafa alacağım ve ikinci hamurumu da açmaya başlayacağım. Yine şu şekilde üstünden geçiyorum hamurumun eşit olması için. Tepsimin genişliğinde yine açacağım. Böyle kenarlarına bastırın ki kenarları kalın olmasın tatlımızın.
Şimdi tepsime getirip ölçeceğim. Evet, tamam, yeterli. Üzerine alıyorum. Ve yine hamurumuzu düzleyelim. Evet, tamam. Şimdi hemen böyle kenarına şu şekilde parmak uçlarımla bastırıyorum ki açılmaması için pişerken. Evet, tamam. Şimdi dilimler haline getireceğim. Ben böyle havuç dilimi yapacağım tatlımı. Sizler istediğiniz şekilde dilimlere bölebilirsiniz tatlınızı. Burada 100 gram margarinim var. Margarinimi erittim ve tamamen de soğuttum. Üzerindeki çıkan o beyaz köpüğü aldım. Sizler de üzerinden çıkan o beyaz köpüğünü kesinlikle alın. Çünkü neden derseniz tatlımız piştiğinde üzerinde böyle yanıksı bir görünüm olmaması için. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi karıştırıp tatlımın üzerine ilave edeceğim. Böyle tatlımızın her tarafına gelecek şekilde yağımızı ilave edelim ki hiçbir tarafı kuru kalmasın. Hemen böyle kaşığımızla dağıtalım. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra tatlımı katıp pişireceğim. 180 derecede pişirmemin nedeni de tatlımızın içinin de çiğ kalmaması için, yani içinin de pişmesi için kesinlikle tatlımızı 200 derecede veya 190 derecede pişirmiyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yine de hemen bunu belirteyim. Fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor veya ısı gücünde de değişiklik gösterebiliyor. Benim fırınımda 180 derecede tatlım 1 saatte pişiyor. Ama 190 dereceye ayarlarsam eğer fırınımı ısısı yüksek olduğu için yarım saatte pişiyor tatlım ve bu da tatlımdan güzel sonuç almama neden olmuyor açıkçası arkadaşlar. Çünkü üzeri hemen kızarıp tatlımızın içi çiğ kalıyor ve istediğimiz gibi tatlımız kat kat ayrılmıyor. Yani sizler de benim gibi fırınınızın ısı gücünü bilirsiniz. Ona göre ayarlayıp pişirin tatlınızı. Evet, tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 1 saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi böyle 1 dakika tatlımın ilk sıcaklığı çıksın. Sonra şerbetini ilave edeceğim. Evet, tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi şerbetimi ilave ediyorum. Hemen şöyle şerbetimi de göstereyim. Tam tatlıma yakışır bir şerbet oldu. Şimdi şerbetine çekmesi için tatlımı 1 saat dinlendireceğim.
Evet, tatlımız dinlendi ve şerbetine de iyice çektim. Hemen böyle bir dilim almak istiyorum. Ben sizlere göstermedim ama üzerini böyle Antep fıstığı ile süsledim. Sizler dilerseniz süsleyebilirsiniz. Dilemezseniz süslemeye de bilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Yani bakar mısınız? Her kata inanın ki tek tek sayılıyor. O kadar ki güzel bir tatlı tarifi oldu. Hemen böyle karşıya alıyorum tatlımı ve servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen böyle yakından yine göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şerbetini de içine çok güzel çekmiş. Kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. Kaydedin, kaybetmeyin. Bayramda çok kolaylıkla yapabileceğiniz zahmetsiz bir tatlı oldu. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. İnanın ki bugüne kadar hiç tatlı yapmamış kişiler bile bu tatlıyı çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabilir. İzleyince göreceksiniz ne kadar kolay ve pratik bir tatlı tarifi olduğunu. Hemen bir de böyle bir çatal alıp göstermek istiyorum. Hemen böyle yakından da göstermek istiyorum. Yine neden bu kadar yakından gösteriyorum arkadaşlar? İçini dışını iyice görün ve gönül rahatlığıyla yapabilin diye tarifimi. O yüzden bu kadar yakın çekiyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. Çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz inanın ki çok güzel sonuçlar alırsınız tariflerimden. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer videomu izleyerek yaparsanız aralardaki vermiş olduğum püf noktalarına kaçırmamış olursunuz ve sizler de böyle benim gibi çok güzel sonuç alırsınız tatlınızdan. Ve inanın ki ikram ettiğiniz bütün misafirleriniz sizin yaptığınıza asla inanmayacak, dışarıdan aldınız zannedecek bu tatlıyı. Çünkü görüntü olarak, lezzet olarak kesinlikle tatlıcılardaki tatlılardan hiçbir farkı olmayan bir tatlı oldu. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Evet, sizlerden de videomu sonlandırmadan önce küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.